Merhaba arkadaşlar, anahtarlık serimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu küçük şirin elbisenin yapımını paylaşacağım. Çok tatlı, çok şirin, farklı renklerde çok daha hoş duruyor. Bazı arkadaşlar bunu toka olaraktan kullanmış. Arka tarafına bir toka aparatı takmışlar. O da çok şık durmuş ve küçük çiçekler yerleştirerek arkasına magnet koyup yine bir buzdolabı süsü olarak da paylaştıklarını gördüm. İsterseniz şimdi hep beraber bunun yapımına geçelim. Benim elimde şöyle kalmış bir koton ip vardı. Bunu kullanacağım bu sefer ve ona uygun da bir tane tığ aldım. İlk öncelikle 16 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlangıcı yapayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 tane zincirimizi çektik. Bunu birleştiriyoruz. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve bunun içerisine 12 tane ikili trabzan yaparak dolduruyoruz. Şöyle birkaç tanesini ben göstereyim. Evet arkadaşlar, ikili trabzan 32 tane yapıp gelelim. Evet, 32 trabzanı tamamladım. Şimdi kaydırma usulüyle şu kısmı birleştiriyoruz. Ve 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Şimdi buraya 8 tane trabzan yapacağız. Beraber yapalım. Her alttaki trabzanın üstüne bir tane olacak şekilde 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 8 tane trabzanımızı yaptık. Şu alttaki trabzan başlarını sayarak 9 tane boşluk bırakacağız. Buralar kol kısmı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani biz şuraya batacağız. Şöyle üzerine alıyorum. Buraya yine trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi kol kısmı oluşmuş oldu. 8 tane daha buraya trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şimdi burada da yine 9 tane boşluk kaldı. Bu kısımda da yine 9 tane boşluk kaldı. Şimdi diğer yapmış olduğumuz 8 tane olan trabzanlı bölüme bağlantı kuracağız arkadaşlar. Şimdi şöyle oraya batıyorum ve bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Dolayısıyla şu an gövdeye geçiş yapmış olduk. Şimdi yine 3 tane zincir çekerek üst tarafa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların üzerini çifter çifter dolduracağız. 8 tane burada trabzan var. 8 tane burada trabzan var. Dolayısıyla 16 bu tarafta, 16 o tarafta olacak. 32 tane sıra sonuna geldiğimiz zaman trabzanlarımız olmuş olacak. Şöyle birkaç tane yapayım, göstereyim ben size. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya batıyorum. 1, 2 defa da çekiyorum. Evet, bir tanenin üzerinde 2 tane trabzan olmuş oldu. Bir tane daha yapayım. Evet. Şimdi ben bunu komple tamamlayıp geleyim. Sıramızı tamamladım. Şu anda 32 tane trabzanımız var burada. Birleştiriyoruz yine kaydırma yöntemiyle.
Ve üst sıraya yine 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar bu kısmı, yani bir sonraki sırayı da yine hepsine çift bataraktan yapmış. Ama benim denememde çok fazla marullanma oldu ve çok hoşuma gitmedi açıkçası. Dolayısıyla ben bir sonraki sırayı bir tek bir çift şeklinde yaptım. Bence daha güzel durdu gibi geldi. O kısmı da artık siz kendiniz deneyebilirsiniz. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Evet, bu sırayı da bir tek bir çift olacak şekilde tamamlarsak sonunda 48 tane trabzanımız olmuş olacak. Ama sayılar çok da önemli değil. Yani bir eksik bir fazla da olabilir. Ona çok fazla da takılmayın. Dediğim gibi bir tek bir çiftle görmüş olduğunuz elbisenin şu büyüklüğü benim için yeterli geldi. Eğer ki hepsine çift batmaya kalkarsam bu elbise şuraya kadar falan çıkıyordu. Öyle hoşunuza gidiyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı bir tek bir çift yapıp bitirip geleyim. Görmüş olduğunuz gibi sırayı tamamladım. 48 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ters sık iğne dediğimiz kısmı yapacağız arkadaşlar şimdi. Yani şu etek ucumuz, şu görmüş olduğunuz daha düzgün dursun, daha güzel görünsün diye. Çoğunuz biliyordur, bilmeyenler için gösteriyorum. Şimdi zincir çektikten sonra normalde bu tarafa batarak devam ediyoruz ama bu sefer ters tarafa batarak devam edeceğiz. Yani geri geri gideceğiz. Öyle söyleyebilirim. Şöyle trabzan başlarına şöyle batıyoruz. Sık iğne üstüne almıyoruz tığımızın. Sadece geriye batıyoruz, çekiyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle birkaç tane daha yapıp göstereyim. Evet. Görmüş olduğunuz şu kısım ters sık iğne dediğimiz uygulamayla böyle daha güzel, daha hoş duruyor. Şimdi ben sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, etek ucunu da tamamladım. Sıra sonuna geldim. Son batmayı da yaptıktan sonra şu şekilde arkadan ipimi dışarıya çıkartıyorum. Oradan bir zincir çekiyorum ve bunu makasla kesiyorum. Daha sonradan onu içeride kaydıracağım. Evet, gördüğünüz gibi elbisemiz oluştu. Şimdi şu kısımda bulunan beyaz zincir bölümünü yapalım hep beraber. Bunun için de farklı renkte bir iplik kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve bir kenardan batıyorum. Bunu alt taraftan alıyorum. Şöyle üste çıkartıyorum. Ve bu şekilde zincirler çekerek bunu buradan yürüteceğim. Bu kenar kısmına sık iğne yapmıştık ya, ters sık iğne. Onun deliklerine batacağız. Zaten belirgin bir şekilde önünüze geliyor. Evet, görebiliyorsunuz sanırım. Burayı komple etek ucunu tekrar sıra başına gelecek şekilde böyle devam edip bitirip gelelim. Sıra sonuna geldik. Buradan da son batmamızı yapıyoruz. Birleştirme kısmını. Sonra bunu arka taraftan çekiyoruz arkadaşlar. Ve yine şuraya bir bağlantı yapalım açılmasın diye. Bir tane zincir çekiyoruz ve bunu da kapatıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi elbisemizin beyaz süsü ortaya çıktı. Şimdi bu zincir kısmını yapacağız. Bunun için de 50 tane zincir çekiyoruz. Ama şöyle baş kısımlarında iplikler çok net bir şekilde görünmesin diye ben bir sihirli halka yaptım. İçine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bunu çekiyorum.
ve birleştirdim. Şimdi 50 tane zincir çekeceğiz. Evet, sona geldiğimizde ise şöyle bir dönüş yapıyoruz. Bir önceki zincire 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burada da bir halka oluşsun diye 3, 4 ve 5. Bunu yine birleştiriyoruz. Ve kestik. Şimdi şunları içeri alayım, takalım. Evet, zincirimizi tamamladım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şu üst kısımdan değil, onun altındaki trabzan serisinden zincirimizi takmaya başlayabiliriz. Bir tığ yardımı ya da bir iğne yardımıyla bunları buradan istediğiniz boşluk bırakaraktan takabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz şekilde elbisemiz bitti. Şimdi buna bir anahtarlık aparatı takaraktan sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi elbisemiz sonunda bitti. Çok tatlı, çok şirin oldu. Farklı renklerde uyguladığınız zaman rengarenk güzel bir seri şeklinde görünüyor. Bunları genelde bebek hediyelikleri olaraktan kullanıyorlar. Yeni doğan bebekler için gelen misafirlere hediye olaraktan sunuyorlar. Sizler de farklı projelerde bunu kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi toka, magnet veya benim yaptığım gibi bir anahtarlık olarak da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı çok kolay, çok basit. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.